Merhaba. Gönülden Örgüler'de bugün sizler için yine çok güzel, ajurlu, bağlamalı ve incili bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Daha önce bu örneğin 2 düz ilmekli anlatımını yapmıştım. Bu sefer de tek düz ilmekli, incili ve bal petekli ön biyeli olarak anlatımını yapacağım. Bu çok güzel ve örülmesi de zevkli örnek ile başta bayan yelekleri, gelin kız yeleği, anne yeleği dahil olmak üzere çeşitli birçok örgüler örebilirsiniz. Ayrıca bu örnek ile daha kalın bir şiş ve beyaz angora bir ip kullanarak çok güzel gelin şalı da örebilirsiniz. Ben anlatım yapacağım için ön biye olarak 6 ilmek bal peteği koyacağım. Eğer sizler yelek ve hırka örecekseniz 6 ilmek az gelecektir. O zaman bu gördüğünüz büyük resimdeki gibi 3 bal peteği koymanız gerekir. Onun için ön biyeyi 6 değil de 16 ilmek hesaplamanız gerekir. Tabi sizler arzu ettiğiniz herhangi bir lastik örneği de kullanabilirsiniz. O zaman ön biye sayılarını ona göre ayarlamanız gerekir. İlk 6 ilmek ön biyeden sonra örnek koyulmaya başlıyor. Örneğin motifleri 12 ilmek katsayıları ve 32 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını angora bir ip ile 2 motif çıkararak yapacağım. 2 motif için bana 24 ilmek, bir tane ek ilmek, ön biye için de 6 ilmek olmak üzere toplam 31 ilmek lazım. Ben örneğe başlarken yelek örecekler için altına çok yakışacağını düşündüğüm ve bu tekniği de bilmeyenler için kolaylık olsun diye macir ilmeği tekniğini kullanarak ilmeklerimi atacağım. Şimdi de örecek olanlara kolay gelsin diyerek ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Birinci ilmeğim için. İkinci ilmeğimi baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Üçüncü ilmeğimi normal atıyorum. Dördüncü ilmeğimi baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Ve bu şekilde devam ederek 31 tane ilmek atıyorum. Ve şimdi de bir sıra hazırlık sırası öreceğim. Ama başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Örecek olanlara kolaylık olsun diye bu örneğin her sırası için şablon kullanacağım. Burada her kare bir ilmeği temsil ediyor. Ayrıca sembollerin nasıl örüleceğini de burada görüyorsunuz. Şimdi hazırlık sırasına başlıyorum. Ve örgünün tersinden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi örnek birinci sıraya gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burada birinci ilmeği sola, ikinci ilmeği de sağa alıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Burada arkadan girerek ikinci ilmeği sağ şişe alıyorum. Birinciyi de sola
ve ikisini de düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters ve bir düz örüyorum. Burada bu birinci önbiyeden sonra bir ters ve 1, 2, 3, 4 tane düzümüz oldu. Bir ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve yine bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. Burada da artırmadan sonra yine 4 tane düzümüz oldu ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örnek ikinci sıraya gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. 2 düz. Bir ters. Bu sırada ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Tersler ters, düzler de düz ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi örnek 3. sıraya gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burada bal peteğini açmıştık. Şimdi kapatıyorum. Onun için ikinci ilmeği arkadan girerek alıyorum. Sağ şişe. Birinciyi de sola ve ikisini de düz örüyorum. Burada 2 ilmeği boşa alıyorum. Birinci ilmeği sola. İkinci ilmeği de sağa alıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. Bir ters. Burada bir tane doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi 4. sıraya gidiyorum. Ve yine bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz
ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi örnek 5. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burada yine bal peteğini açacağım. Onun için birinci ilmeği sola, ikinci ilmeği de sağa alıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Burada arkadan girerek yine ikinci ilmeği sağ şişe alıyorum. Birinci ilmeği de sola ve ikisini de düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum ve bir düz, iki ters, 11 ilmek örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. Bir doluyorum. Bir ters ve bir düz, iki ters, 11 ilmek örüyorum. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Ve yine bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi örnek 7. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burada yine bal peteğini kapatıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir düz, iki ters, 11 ilmek örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek ters. Bir düz, iki ters, 11 ilmek örüyorum.
Şimdi 8. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi örnek 9. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. Burada iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve burada bu 10 tane ilmeği 1, 2, 3, 4 tane düzün yanından, 4. düzün yanından girerek bağlıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Ve buraya bir tane inci koyuyorum. Bu şekilde. Ve bu birinci ilmeği bu çıkardığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve ipimi çekerek ilmekleri sıkıştırıyorum. Bu birinci ilmeği geriye takıyorum. Ve bir düz, iki ters, 10 tane ilmek örüyorum. Bir düz. Burada şimdiye kadar artırma yapmıştık. Şimdi artık eksiltmelere başlıyorum. Ve bu düzün yanındaki bir ters ilmek ile yanındaki iki ilmeği birlikte alarak 2 tane eksiltme yapıyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Burada yine 4 tane düz ilmeği bağlıyorum. Bir tane inci koyuyorum. Birinci ilmeği çıkardığım ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde. Bu ilmeği geriye takıyorum ve bir düz, 2 ters, 10 tane ilmek örüyorum.
Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi 10. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz. Ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi 11. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir düz, 2 ters, 10 ilmek örüyorum. Burada yine 3 tane ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve yine bir düz, 2 ters, 10 ilmek örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örnek 12. sıraya gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi 13. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir düz, 2 ters, 10 ilmek örüyorum. Burada yine 3 tane ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum.
Ve yine bir düz, 2 ters, 10 ilmek örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örnek 14. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri de düz. Ve artırmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Şimdi örnek 15. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz, 2 ters. 10 ilmek örüyorum. Burada 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve yine bir düz, 2 ters, 10 ilmek örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örnek 16. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz örüyorum. Şimdi 17. sırayı gidiyorum. Bu sırada ajurların yerlerini değiştireceğim. Buraya ve de buraya ajur koyacağım. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve bir düz. 2 ters. 10 ilmek örüyorum.
Bir ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir düz. 2 ters. Bir düz. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örnek 18. sıraya gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Ve gördüğünüz gibi örneğimiz çıkmış durumda. Bundan sonra buradaki ajurları aynı bu şekilde çalışıp bu ortadaki 4 tane düzü de bağlayacaksınız. Bugünkü örneğimizde bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.